Fosiller ilkel canlılar mı? Ormanda yaşayacak olsaydık ne olmayı tercih ederdik? O kudret, o ilim kime ait? Ama bu bilgi bunun zatına ait dersen ben atomların akıllı olduklarına inanıyorum dedi. Çünkü insanı yapmakla eşeği yapmak maddi olarak eyvah dedi, biz bir hata ettik. Niçin eşeklerden adamlar çıkmıyor? Böyle çıkmaz bir sokak ki. Atomlara akıl vermekle, şuur vermekle mevzu yine. İnsan öyle kıymetli, cami bir çekirdek. Ah keşke gitmeseydi. Fosiller ilkel canlılar mıdır? Değildir. Evet. Niçin ilkel canlılar diye isimlendirildiler? Evrime delil getirmek için. İlkel olmadıklarını nereden biliyoruz? Fosillerle aynı mükemmelliğe sahipler. Aynı. İçindeki bir eser ne kadar mükemmel ise herhangi bir eser. Onlar da o kadar mükemmel. Ama insanlar nasıl aldattılar? Dikkat edin. Bu evrimi temsil eden resimler vardı. Maymun biraz ayağa kalkıyor, biraz daha ayağa kalkıyor, biraz daha dikleşiyor, biraz daha tüyleri dökülmeye başlıyor. Neticede ortaya bir insan çıkıyor. Hatırladınız mı? Böyle silsile şeklinde çizilmiş figürler, resimler var. Şimdi o başlangıçtaki o maymun gibi bir şey var orada. Neticede insan var. Şimdi şöyle bir şey mi? O maymunun resmini mesela kim çizdi? Şimdiki yaşayan birisi. Silsilenin neticesinde sonundaki insan resmini çizen kim? Aynı kişi. Aynı kişi. Peki hangisi daha ilkel ve hangisi daha gelişmiş? Resim sanatı olarak. Aynı. Aynı sanat. Yalnızca şekli farklı. Yoksa aynı maharet ve kabiliyetle çizilmiş. Yalnızca şekli farklı diye ilkel diye isimlendirilemez. Ama ilkel diye göstermeye mi çalışıyorlar yani? Bu şartlandırma işte. Normalde ilkel diye bir şey yok. Aynı seviyede mahluk. Aynı ilim, irade, kudretin neticesindeki eserler var ortada. Şimdi düşünelim, bir elips var, bir de daire var. Elips ilkel, daire gelişmiş denilebilir mi? Denilmez. Böyle bir muhakeme olabilir mi? Bu da bir ölçünün, nizamın neticesi ortaya çıkan bir şey. Bu da yine bir ölçünün, nizamın neticesinde ortaya çıkan bir şey. İkisi birbirine müsavidir bu. Biri diğerine gelişmiş ve ilkel diye ifade edilemez. Tıpkı maymunların mesela kafatasları elips. İnsanlarki daha yuvarlak. İşte bu eskide kalmış, bu gelişmemiş ilkel, bu gelişmiş canlı. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? İkisi de aynı sanat, ikisi de aynı maharette yapılmış. Bunları böyle düşünmek asıl ilkel. Buradaki ilkellik şu: kendine göre benzemeyen bir şeyi ilkel diye tavsif etmek, diğerini gelişmiş diye tavsif etmek, ilkellik burada olabilir ancak. Fosiller var. Dinozorlarla alakalı mesela iskeletler. Onlar mevcut şimdi. Dinozor iskeletini buraya koyduk. İnsan iskeletini buraya koyduk. Balığı buraya koyduk. Maymunlu buraya koyduk. Yan yana dizdik bunları. Hangisi ilkel ve hangisi gelişmiş diye sual ettiğimizde bilimlerin gözüyle, bir ideoloji gözüyle değil, şartlanmışlık gözüyle değil, mühendislikle, mimarlıkla, malzeme bilimiyle baktığımızda hangisi gelişmiş ve hangisi ilkeldir? Hepsi mükemmel. Bir dinozorun iskelet sistemiyle alakalı eğer mühendislikle, mimarlıkla bakacak olursam mükemmellik. Aynı hesaplamalar görürüm. İnsanın iskelet sisteminde aynı hesaplamalar görürüm. Kuşta aynı hesaplamalar görürüm. Balıkta aynı seviyede hesaplamalar, matematik görürüm. Maymunda aynı şekilde aynı hesaplamalar ve aynı seviyede mükemmellikte mühendislik görürüm. Şekillerinin farklı olması, birinin ilkel, diğerinin gelişmiş olduğu ancak şartlandırılmışlıkla insanlara kabul ettirilebilir. Muhakemeyle kabul ettirilemez. Fenler onları yalanlıyor. İlkel canlı diye bir şey yok. Hepsi mükemmel yaratılış. Yaratılışın her safhası mükemmel olarak gözüküyor yani. Ormanda yaşayacak olsaydık ne olmayı tercih ederdik? İnsan mı, maymun mu? Maymun. İnsan olarak ormanda yaşamak azaptır çünkü. Suda yaşayacak olsaydık ne olmak isteyecektik? İnsan mı, balık mı? Balık. İnsan suda yaşayamaz. Havada olsaydık ne olmak isterdik? İnsan mı, kuş mu? Kuş. Her şey bulunduğu vasata göre mükemmel. Hem de yeniden yapılıyor. Bu gördüğümüz varlıklar, mevcutlar, hayvanlar, nebatlar milyonlar sene öncesinden kalmış değiller ki. Burada şimdi gözümüzün önünde yumurtadan 21 günde tavuk yumurtadan çıkıyor. 21 günde, milyonlarca senede değil. Bizim gördüğümüz hep nedir? Kainatta, eşyada, varlık aynasında mükemmel, intizamlı, hikmetli hareketlerin neticesinde ortaya çıkan sanatlardır. Sanatlar peki nasıl ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor? Maddeler, elementler, atomlar terkip ediliyor, bir araya getiriliyor, ortaya eserler çıkıyor. Ve bu şu an cereyan ediyor. Yaratılış mazide, milyonlar sene öncesine ait değil. Her an cereyan ediyor ve devam ediyor. Biz de bunu görüyoruz ve buna şahit oluyoruz. Peki o elementler, maddeler, unsurlar nasıl terkip edilip bir araya gelip ortaya bu eserler ve sanatlar çıkıyor? Bilimler kainatta bize hep hareketlerden bahseder. Hep hareket. Maddenin hareketini bahseder. Atomun hareketini bahseder.
moleküllerin hareketinden bahseder. Yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin hareketinden bahseder. Kainatta gördüğümüz varlıklar, eşyalar, güzellik, nizam, intizam da o hareketin neticesinde ortaya çıkar. Ve fenler bize hep o maddelerin hareketini izah eder. Burada böyle bir hareket var, böyle nizamlı bir hareket var, burada böyle bir ölçülü hareket var diye anlatır. Bizim gördüğümüz de o cansız, şuursuz elementlerin, maddelerin bir araya gelmeleri, hareketleri, koordineli hareket etmeleri. Peki oradaki şuur ve bu hareketler şuurlu, hikmetli, ölçülü, nizamlı oluyor ki neticede insan çıkıyor. Neticede topraktan ağaç çıkıyor. Peki buradaki o hikmet, o sanat, o irade, o kudret, o ilim kime ait? Maddeye mi ait? Yoksa maddenin dışında başka bir şeye mi ait? Bizim gördüğümüz maddenin hareketi doğru. Ama o şuur, o irade, o ilim, o sanat maddeye ait olamaz. Tıpkı ne gibi? Tıpkı mesela biz İHA'ları ve SİHA'ları görüyoruz şimdi. İçinde insan yok, bir yere de bağlı değiller ama intizamlı, hikmetli, insanların istedikleri işleri yapıyorlar. Uzayda uydular var, herhangi bir şekilde bağlı değiller, kabloyla temas halinde değiller. İçinde insanlar yok ama orada işler yapıyorlar. Faydalı işler insanlara bilgi gönderiyor. Peki bunlar nasıl oluyor? Ve bunlar malzeme olarak, madde olarak da metal ve plastikten ibaret. Metal ve plastikten ibaret bu malzemeler bu şuura sahipler mi? Elbette değiller. Peki nasıl şuurlu işler yapıyorlar? Şöyle diyoruz. Bunlar bir yerden kontrol ediyor. Bunların komuta merkezi var. Bunların idare merkezi var. Bunların yaptıkları işler kendine ait değil. İşi o yapıyor gözüküyor ama şuur ona ait değil. Tıpkı bunun gibi. Ben atomlara baktığımda, hücre içinde proteinler, amino asitler, enzimlere baktığımda, kainatta yıldızlara, galaksilere baktığımda gördüğüm şey hep hareket. Ama şuurlu hareket, ama neticeli hareket, ama sanatlı hareket. Ama buradaki şuur, buradaki hikmet, buradaki sanat onlara ait değil. Peki kime ait? Onlardan olmayan bir şeyin onlardaki tesiri. Oradaki şuur onlara ait değil. Tıpkı o cihazlardaki şuurun onlara ait olmaması gibi. Peki nasıl hareket ediyor? Biz buna intisap diyoruz. İntisap. İntisap ve memuriyet. Yani bağlılık ve memuriyete. Tıpkı o cihazların bir merkeze bağlı olmaları gibi. Cenab-ı Hak nurani kudretiyle zerratı, maddeyi, unsurları hareket ettirir. Onları bir araya getirir. Terkip eder, yeni formlar onlara kazandırır ve verir. Topraktaki atomlar bir araya getirilir. O nurani kudretle, intisapla ortaya ağaç çıkar. Ana karnında aynı elementler, aynı atomlar bir araya getirilir ve insan şeklinde çıkartılır. Yumurtanın içinde yine aynı elementler, aynı atomlar bir araya getirilir, terkip edilir, birbirlerine münasebetleri kurulur, bir nizamda tutulur ve ortaya mesela bir kuş çıkar. Komutan merkezinden yönlendirilir. Yönlendiriliyor, evet. İntisap ve memuriyetle hareket ederler. Hepimizde telefon var mesela şimdi, telefon. Materyalistle ayrıldığımız nokta şurası bakın. Mesela ben buna ne sorsam bana cevap veriyor. Nihayetsiz bir bilginin mastarı olarak burada nihayetsiz bir bilgiyi müşahede ediyoruz. Google'a ne sorsak cevap alıyoruz. Onlar bize diyor ki bak gördün mü her şey bunun içinde. Bu bütün bilgiye sahip. Ne sorsan sana cevap veriyor. Biz diyoruz ki bu o bilginin sahibi değil. Mastarı olmuş doğru. Biz buna mastariyet diyoruz. Orayla intisaplı doğru bir merkezle. O merkezden aldığı bilgi burada gözüküyor. Bundan dolayı mazhar oluyor doğru. O merkezle bağından dolayı bu bilgiyi bize söylüyor ve gösterebiliyor. Biz buna intisap diyoruz doğru. Ama bu bilgi bunun zatına ait dersen yanlış yapmış olursun. Çünkü bu o bilgiye sahip olamaz. Bu da neticede plastik ve metalden ibaret. O şuurun ve bilginin kaynağı, menba, biz buna mastar ve menba deriz, değildir. Peki nedir? Yalnızca mazhardır. Tıpkı aynada güneşin gözükmesi gibi. Aynada güneş gözüktü. Peki güneş aynaya mı aittir? Tabii ki değil. Peki ama orada gözüküyor. Doğru, orada gözüktü. Ama ona ait değil. Bu mazhariyettir. Ta ki bağ koptuğunda, sorduğumuzda bize ne diyor? Biraz önce her şeye cevap veren alet şimdi bize diyor ki bağ yok, cevap da yok. Hani buna aitti? Hani o bilginin kaynağı, mastarı, menba bu idi. Şimdi hiçbir şey yok. Demek ki buna ait değil. Bunun özelliği mazhar olmasıdır o kadar. Evet, penceredeki camdan, bu da cam. Orada mazhar olmadı. Orada gözükmedi o belki. Bununla gözüktü. Evet, bunun bir farklılığı var. O farklılığı biz mazhariyet diye ifade etmişiz. Memuriyet diye ifade etmişiz. İntisapla diye ifade etmişiz. Kainatta gördüğümüz maddeler, eşyalar, atomlar, moleküller, proteinler, enzimler, amino asitler, insan vücudundaki her şey, hareket ve faaliyeti
bu intisapla ve mazhariyetle gerçekleşiyor. Memuriyetle gerçekleşiyor. Onlar o ilme, iradeye, şuura, hikmete sahip değiller. Bir gün bize bir animasyoncu bir arkadaşımız geldi. Türkiye'de de meşhur birisi, ismini vermeyeceğim. Ben atomların akıllı olduklarına inanıyorum dedi. Yani onlardaki mazhariyeti onlara verdi. Evet, onlar mazhar oldular doğru ama ilmin, iradenin, hikmetin, kudretin sahipleri değildiler. Ama o inanmadığı için, inkar ettiği için başka çaresi yok çünkü. İki ihtimal var. Kitaptaki ilim ya katibin ilminin oradaki yansıması, tecellisi, aksidir diyeceğiz. Kitap katibin ilminin mazharıdır diyeceğiz. Eğer ben katibi kabul etmiyorsam çaresizce başka ihtimalim yok. O zaman bu kitap bu ilmin sahibidir diyeceğim. Kağıt ve mürekkep bu ilme sahiptir demekten başka çarem kalmıyor şimdi. Bu arkadaşımız da öyle yaptı. Ben dedi atomların akıllı olduklarına inanıyorum dedi. O zaman ona dediler ki madem öyle, şimdi eşeği yapmayı bilen atomlar ile insanı yapmayı bilen atomların aynı seviyede olması lazım. Çünkü insanı yapmakla eşeği yapmak maddi olarak farklı değil. İkisi aynı mühendisliğe sahip. Dolayısıyla eşek yapmayı bilenler adam yapmayı da bilirler. Şimdi eşek dünyaya baktı. Eyvah dedi, biz bir hata ettik. Dünyaya eşek olarak geldik. Ot saman yiyoruz, ahırda yaşıyoruz, yük taşıyoruz, dayak yiyoruz. İnsanlar evlerde yaşıyor, saraylarda baklava börek yiyorlar, bize de biniyorlar. Ben bir eşeklik ettiğim dünyaya eşek olarak geldim. Hiç olmazsa benden gelen eşek olmasın, adam olsun diye. Niçin eşeklerden adamlar çıkmıyor? Niçin ana karnında atomlar kendilerini istedikleri gibi dizayn etmiyorlar, şekillendirmiyorlar? Niçin özürlü doğuyorlar? Niçin daha güzel, daha yakışıklı, daha akıllı olmuyorlar? Niçin topraktan hala nebat olarak çıkmaya devam ediyorlar? Niçin sürüngen oluyorlar? Madem akıllılar, niye kendilerine o vaziyetlerde, o hallerde tutma mecburiyeti hissediyorlar? Akıllıysa hangisi hangisine hakim olacak, hangisi hangisine mahkum olacak? Hangisi neyi belirleyecek şimdi? Böyle çıkmaz bu sokak ki. Atomlara akıl vermekle, şuur vermekle mevzu yine çözülmüyor. Hep görünen şey onların üzerinde var olan bir hükmün, bir iradenin, bir sanatın, bir kudretin varlığıdır. Şimdi bu ifade ettiklerinizle gerçekten her şey Allah'ın varlığını, birliğini apaçık gösteriyor. Ancak insanda öyle duygular var ki kalıba girmek istemiyor. Öyle arzuları, öyle istekleri, öyle hevesleri, öyle şehvetleri var ki beni bir şey sınırlamasın. Onun için bu söyledikleriniz apaçık olduğu halde ben yine isteğimi yapmak için bunları kabul etmiyorum diyen içinde insanın bir duygu var. Ve bu duygu insanı çok büyük felaketlere de götüren bir duygu. Hepimiz buna şahidiz. Bu duygunun baskısından nasıl kurtulacağız? İnsanın o yolu tercih etmesinin tek sebebi ama tek sebebi var. Sırf serbestlik için. Başka hiçbir şey değil. Sırf serbestlik için. İnsan kainatın hülasası, çekirdeği mahiyetinde yaratılmış. Cenab-ı Hak kainatta hikmet-i ilahiyenin iktizası ve bu dünyanın bir müsabaka meydanı olması sebebiyle zıtları karıştırmıştır, birbiri içine sokmuş. İyi, kötü, güzel, çirkin, sıcak, soğuk, da faydalı, zararlı, ta en nihai dairede mesela şeytanlar, melekler, bütün bu zıtlar insanda cem olmuş. İnsan kainatın en cami çekirdeğidir. Bütün kainat içine ihtiva etmiş, barındırmış, acayip bir yaratılışta, sanatta halk edilmiş Allah'ın en antika sanatı. İşte bu insan içinde zıtlar var. Bir tarafta ruh, kalp, akıl, his, vali gören, düşünen hisleri, duygular olduğu gibi diğer taraftan anlık yaşamak isteyen, hayvani, vali düşünmeyen, geçmişi düşünmeyen, başka şeylerle alakadar olmayan, yalnız kendiyle alakalı, kendi keyfi ve lezzetini takip eden bir tarafı da var. Ve insan bu iki taraf arasında tercihlerde bulunuyor. Bu tarafta akıl, kalp, sır, ruh, diğer latifeler, bu tarafta da his, heves, nefis ve şeytanın telkinlerine maruz kalan ciheti tarafı. İnsan da ortada tercihte bulunuyor. Sağ mı tercih edecek yoksa solu mu tercih edecek? Sol taraf onu kayıtsızlığa, kanunsuzluğa, sınırsız harekete, mesuliyetsizliğe davet ediyor. Bu tarafta ise istikamete, hududa, nizama, güzelliğe, hukuka, ahlaka davet ediyor. İnsan çekirdek gibi halk edilmiş. Nasıl bir çekirdeğin mesela merhaleleri vardır ağaca inkılap etmek için veya bir yumurtanın kuşa inkılap etmesi için gereken merhaleler var. Eğer o merhaleler yerine getirilmezse ve orada bir inkıta vaki olsa, bir kesilme olsa o silsilelerde yumurta hiçbir zaman kuşa inkılap etmez. Çekirdek hiçbir zaman ağaca inkılap etmez. İnsan öyle kıymetli, cami bir çekirdek, yeni bir kainatı, yeni bir alemi netice verecek kıymeti
bir hazine içinde barındırıyor. Bunun inkişafı, o çekirdeğin açılması, yumurtadan kuşun çıkması, insandan yeni bir kainatın, yeni bir dünya, yeni bir alemin doğması için kaideler, şartlar, kurallar, riayet edilmesi gereken nizamlar var. Biz buna özet olarak şeriat demişiz. Şeriat, Kur'an düsturları, emirler, yasaklar, farzlar, dikkat edilmesi gereken şeyler, zararlı şeyler, işte haramlar, yasaklar diye ifade etmişiz, isimlendirmişiz. Bir insan o kıymetli mahiyetini eğer inkişaf ettirmek istiyor, ebedi daimi bir hakikata döndürmek, inkılap ettirmek istiyorsa kainatta konulmuş olan fıtrattaki yaratılışa tebaiyet, tabi olmak mecburiyeti vardır. Bir insan kendini çıkarıp yüksekten yere attığında ne olur? Muhakkak zarar görür. Zehir içtiğinde ne olur? Muhakkak zarar görür. Çünkü yine fıtrata muhalefet ediyor. Yaratılışa muhalefet ediyor. İnsan uçamaz. Zehire dayanamaz. Tıpkı bunun gibi. İnatta, yaratılışta, fıtratta insana ait olan, konulmuş olan nizama, düzene, intizama, kaideye, kurala. Ki bunlar ruhun, kalbin, aklın keyfettiği, zevk aldığı, neşe aldığı, huzur duyduğu şeyler ki, yani bunlar hayatın lezzetlerini terk etmek değil, hayattaki keyifleri bırakmak değil, hayatı meşakkatli, zor hale getirmek değil, bilakis neşeli, faydalı, güzel hale getirmek, çevirmektir yani. Buna riayet etmekle insan kemalini bulacak. Burada çok meşhur bir insanın bir hatırasını size paylaşmak istiyorum bakın. İsmini vermeyeceğim ama mevzumuzla alakalı, çok güzel hissiyatını ifade etmiş kendisi. Çok iyi bir tasvirci olduğundan dolayı da halet-i ruhiyesini güzelce ifade etmiş. Böyle dindar olduğu bir dönem ile sonraki dönemini kıyas etmiş kendisi. Bakın şurada diyor ki, bir aralık çok sofu oldum. Eskiden dindar insanlar o sofu derlerdi. Sevabı çok diye namazları evde değil camiye gidip kılardım. Erken uyanır, sabah namazına dahi camiye giderdim. Anam babam pek memnundu. İtiraf ederim ki benim de dünyada en saadetli devrim budur. İlahi bir neşe içindeydim. Önümde parlak bir istikbal, semavi bir ümit, mesut ve emin bir ahiret görüyordum. Taş toprak her şey bana mesut gelir, saadet telkin ederdi. Her şey bana bahtiyarlık verirdi. Ezan okunurken dehşetli heyecanlar duyardım. Kendimi kuş gibi hafif duyardım. Yerlere sığmazdım. Yürürken adeta uçuyorum gibi gelirdi. Sanki gökler benim diyarımdı. Pürüzsüz, en ufak bir lekeden ari, temiz bir insan. O her şeye kadir Allah ve her ihsanı benim içinde. Bu hal bir yıl sürdü. Namazı bıraktım. Galiba bu sofuluğun, kahramanlık hissim gibi Muhammediyelerin tesiri ve ana baba terbiyesiyleydi. O zamanki okuduğu kitapları kastediyor. Namazı bıraktığımın sebebi ya bu işin zahmetli ve çok olmasından yorulup bıkmak neticesiydi yahut öyle bir yaş devresiydi, geldi geçti. Bundan sonrası bizim için bakın ehemmiyetli. Ah keşke gitmeseydim. Bir daha bu tatlı ve mesut hayatı bulamadım. Bin yazık halet ruhiyesini şimdi ifade ediyor. Şimdi istinadgahsız ama bu insan dünyaca insanların hayali kurduğu her şey sahip şimdi. Ama her şey, şöhret, makam, mevki, para, her şeye sahip. Şimdi halet-i ruhiyesi. Allah'la bağ kopmuş, ondan uzakta kalmış. Şimdi istinadgahsız, dayanıksız, ümitsiz, dehşetli bir emelden mahrum, bedbinlik içinde yeisten, ümitsizlikten, kederden yana biten bir mahlukum. Hakiki saadet, lezzet, keyif, rahat, sükun, sürur, saadet. Ancak Kur'an'ın, Hz. Peygamber'in gösterdiği daire içinde olabilir. Diğer şeyler. Anlık lezzetlerden sonra daimi elemleri ve sıkıntıları netice veren geçici hallerdir. Bu şuna benziyor. Ani bir şimşekle daimi bir güneş tercih edilebilir mi? Ani bir şimşek bir an parladı ve kayboldu gitti. Diğeri daimi bir güneş, sürekli aydınlık, elbette kıyas edilmez. İnsanın his ve hevesine, o kendisini diğer tarafa, sol tarafa çeviren, davet eden his ve hevesin anlık olan lezzetleriyle kalbin, ruhun, hissin, vicdanın, binlerce latife ve duyguların huzuru, saadeti arasındaki mukayese bunun gibi bir şey. Anlık bir şey, sonra daimi karanlık. Burada da daimi ziya, saadet, sürur, huzur, sükun. İnsan bu ikisi arasında tercihte bulunuyor.